Merhaba sevgili dostlar. Bugün bu bahar gününde böyle papatya tarlaları içinden size seslenmek istedim. Evet, çelengimi de yaptım gördüğünüz gibi. Baharı doya doya yaşıyoruz burada. Arkadaşlar, bugünkü videomun konusu beyler, hanımlara 10 ineklik davranın. Eminim video başlığına bunu koyduğumda bu da ne demek, bu da nereden çıktı diyeceksiniz ama bence sonuna kadar izleyin videoyu. Arkadaşlar, bu aslında bir atasözü. Bu Jamaika adasında yaşanmış bir hikayenin atasözü. Rahmetli babam bu hikayeyi benden dinlemeyi çok sever. Ara sıra kızım şu hikayeyi anlatsana derdi bana. Eğer burada bir yerlerde bizi izliyorsa, bizi dinliyorsa ki umarım öyledir, ona da sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostlar, bu hikaye şöyle. Demin de söylediğim gibi hikaye Jamaika adalarında geçmiş. Gerçek bir hikaye. Bir adamın 2 tane kızı varmış. Birisi çok güzel, çok yetenekli, çok vasıflı bir kızmış. Bir diğeri ise o kadar güzel olmayan ve onun kadar yetenekli olmayan bir kızmış. Allah'ın işi. Ve o zamanlar o adada da başlık parası varmış. Ama başlık parası olarak inek veriliyormuş efendim. Ve en az 3 inek veriliyormuş. Şimdi buradan bir parantez açarak kadının meta olarak alınıp satıldığı bu başlık paralarını kınadığımızı, halen ülkemizde bu adetler varsa vazgeçilmesi gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Ve hikayeme dönüyorum. Ve arkadaşlar, bu adam içinden şöyle düşünüyormuş. Bu güzel kızım için 5 inekten daha aşağı istemem. Çünkü en az 3 inek kuralı varmış. 5 inekten daha az istemem. Daha fazla veren olursa amenna. Ama çirkin kızı içinde işler içi adamcağız üzülürken şöyle diyormuş. Aslında en az 3 inek istemeliyim ama olur ya 2 inek de veren olursa o kızımı vereceğim. Derken bir gün 10 inekle adanın en zenginlerinden birisi adamın kapısını çalmış. Adam merakla misafirlerine buyur etmiş. Konu kız istemeye geldiğinde olay bu ya. Adam güzel olan kızının isteneceğini düşünürken adanın zengini çirkin olan kızı istemiş. Adam da gayet şaşırarak 10 inek karşılığında çirkin olan kızını o zengin adamla evlendirmiş. Bu zengin adam yeni eşini de alıp 1 sene boyunca şöyle bir dünya turuna çıkmışlar. Adam çok zengin ya. Derken bu çiftin adaya geri döndüreceklerini anlayınca herkes limana toplanmış. Çifti bekliyorlar. Adamı görmüşler, o zengin adamı, ama yanındaki güzel kadını, kendinden emin duruşlu, vakur kadını kimse tanıyamamış. Herkes dikkatli bakmaya başlamış ve dikkatli baktıklarında bakmışlar ki bizim o çirkin kız ama bir güzelleşmiş, serpilmiş. Yani o adada sonra bu atasözü olarak kalmış. Eğer yanınızdaki hanımlara, eşlere 10 ineklik davranırsanız o hanımdaki çok güzel özellikler ortaya çıkar. Hatta sizin beğenip sevdiğiniz özelliklerin daha fazlası ortaya çıkar. O yüzden diyoruz, beyler, hanımlara iyi davranın. O Jamaika'daki atasözü 10 ineklik davranın ama ben genel olarak iyi davranın diyorum. Ama konuyu başka bir yere bağlamak istiyorum. Arkadaşlar, biliyor musunuz, ben şehirleri, içinde yaşadığımız şehirleri ve diğer şehirleri de kadına benzetirim. Doğduğum şehir İstanbul çok güzel, vakur ama eşi tarafından, kocası tarafından
çok hırpalanmış, çok kötü muamele görmüş bir kadındır İstanbul. İstanbul'un bu üzüntüsünü ve yaşadığımız şehirlerin üzüntüsünü engellemek elbette başta yöneticilerimizin, ama onlara buradan akıl vermek bize düşmez. Elbet onlar ne yapması gerektiğini artık umarım anlamışlardır. Ama bizlere düşen görevler de var. Mesela karşıdan karşıya vapurla geçerken gerek İstanbul'da gerek İzmir'de o çok içimizin yandığı içtiğimiz su petini pat diye denize atmamak, içtiğimiz sigaraları pat diye yere atmamak, efendim çöp konteynerlere dururken belediyeler görevlerini yapmış, konteynerler koymuşken konteynere bir adım mesafedeki bankta oturup yiyip içip cipsleri oraya bırakıp gitmemek, bunlar da bizim yapacağımız şeyler. Yani biz de içinde bulunduğumuz şehirleri bir kadın olarak düşünürsek, biz de onlara iyi davranırsak elbet onların çok daha güzelliklerinden faydalanacağız. Kaldı ki bu şehirler aslında bizim çocuklarımızın, bizim torunlarımızın bize verdiği emanet gibi. Onlar da bu şehirlerin en güzel taraflarını görsünler isteriz, değil mi? O yüzden lütfen bu hikayeyi dinledikten sonra sadece beylerin hanımlara iyi davranması değil, bizlerin yaşadığımız şehre de iyi davranmamız gerektiğini bir sorgulayalım istedim. Ve bugün bu videomu bu güzel papatya tarlası içinde papatyadan çeleğimi yapmış şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Her zamanki gibi Saman Evim çiftliğinden sizlere kocaman sevgiler gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sevgiler.